Bu kitap popülerliğinin hakkını veriyor. İlk olarak onu söyleyerek başlamak istiyorum. Acaba popüler kültür eseri bir kitap daha almalı mıyım diye düşünerek aldım ama hayal kırıklığına uğramadım. Hatta sonunu hiç tahmin etmediğim bir şekilde ters köşe yaptı. Bu videoda bu romanı yalnızca katil kim sorusuyla değil, psikolojik derinliğiyle, karakterleriyle ve verdiği mesajlarla inceleyeceğim. Bazı inceleme videoları görüyorum. Romanı anlatıyor, buna inceleme diyor. Beni onlarla karıştırmayın. Her şeyi çözmüşsün Emre Reis. Bravo. Biz de derin, Ha. biz de deriniz. Sen de Öyle mi şey derindin? biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Öncelikle yazarı biraz tanımakta fayda var bence. Alex Michaelides, Kıbrıs kökenli İngiliz bir yazar ve senarist. Çocukluğundan itibaren hem edebiyata hem de psikolojiye ilgi duymuş, üniversitede İngiliz edebiyatı eğitimi aldıktan sonra senaryo yazarlığı üzerine çalışmış. Yazarlık kariyerinden önce sinema sektöründe senarist olarak görev yapması romanlarının sinematik atmosferini de büyük ölçüde açıklıyor bence. Sessiz Hasta ise onun ilk romanı olmasına rağmen yayınlandığı anda dünya çapında büyük ses getirmiş. İngiltere'de haftalarca çok satanlar listesinde kalmış. Onlarca dile çevrilmiş ve milyonlarca okura ulaşmış. İlk roman için oldukça iyi bir başarı bu. Çünkü ilk kitaplarda genellikle yazarlar kendi seslerini ararlar. Alex Michaelides ise ilk kitabıyla çok belirgin bir anlatım dili oluşturmayı başarmış. Bence bunun en önemli nedeni polisiye ile psikolojiyi dengeli biçimde bir araya getirebilmesi. Hikayemizin merkezinde başarılı ressam Alicia Berenson bulunuyor. Alicia dışarıdan bakıldığında kusursuza yakın bir hayat yaşıyor. Başarılı bir kariyeri var. Yakışıklı ve sevgi dolu görünen bir eşi var. Londra'nın saygın çevrelerinde tanınan bir isim. Her şey yolundaymış gibi görünüyor. Ta ki bir akşam Alicia kocası Gabriel'i tam 5 kez yüzünden vurana kadar. Bu olayın en ilginç kısmı aslında cinayetin kendisi değil. Cinayetten sonra Alicia tek kelime bile konuşmuyor. Mahkemede konuşmuyor, doktorlarla konuşmuyor, polisle konuşmuyor, gazetecilerle konuşmuyor. Yıllarca tek bir kelime etmiyor. İşte kitabın asıl gizemi burada başlıyor. Neden konuşmuyor? Gerçekten suçlu mu? Konuşmaması bir savunma yöntemi mi yoksa bildiği çok daha büyük bir gerçek mi var? Bu sorular yalnızca polisleri değil, psikoterapist Theo Faber'i de derinden etkiliyor. Theo, Alicia'nın sessizliğinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmayı adeta kişisel bir görev haline getiriyor ve onun tedavi gördüğü psikiyatri kliniğinde çalışmaya başlıyor. Romanda tam bu noktada klasik bir polisiye olmaktan çıkıp psikolojik bir keşif yolculuğuna dönüşüyor. Kitabı okumaya başladığınızda size hemen bir aksiyon karşılamıyor. Bunun yerine bir sessizlik hissediyorsunuz. Yazar özellikle bu duyguyu oluşturuyor bence. Çünkü hikayenin merkezindeki karakter konuşmuyor. Normalde romanlarda karakterleri tanımak için onların düşüncelerini ve diyaloglarını okuruz. Burada ise elimizde tamamen sessiz bir karakter var ve bu durum ister istemez okuru huzursuz ediyor. İnsan zihni boşlukları doldurmayı sever. Bir bilgi eksik olduğunda hemen tahmin etmeye başlar. Yazar tam da bunu kullanıyor. Her yeni bölümde acaba diye başlayan onlarca soru zihninizde oluşuyor. Yazar merakı yalnızca olaylarla değil eksik bilgiler üzerinden de inşa ediyor. Kitabın adı aslında romanın temel fikrini özetliyor bence. Sessiz Hasta. İlk bakışta yalnızca konuşmayan bir kadından bahsediliyor gibi görünüyor. Fakat biraz düşününce sessizlik gerçekten yalnızca konuşmamak mıdır diye sormadan edemiyorsunuz. Hayatımızda bazen öyle anlar olur ki hiçbir şeyi söylemeyiz. Ama aslında söylemediğimiz şeyler söylediklerimizden çok daha ağırdır. Kırıldığımızda, ihanete uğradığımızda, travma yaşadığımızda bazen kelimeler yetersiz kalır. Psikoloji literatüründe de ağır travmaları yaşayan insanların bazılarında konuşmama, dona kalma ya da iletişimden tamamen çekinme gibi tepkiler görülebiliyor. Elbette Alicia'nın durumu korku dünyasına ait ve bir klinik bir vaka olarak değerlendirilmemeli. Ama yazar bu psikolojik gerçeklikten ilham alarak karakterini inandırıcı bir zemine oturtuyor. Roman boyunca sessizlik yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda bir savunma mekanizması ve bir anlatım aracına dönüşüyor. Bu yüzden kitabın adı hikayenin en güçlü metaforlarından biri haline geliyor. Romanın anlatıcısı Theo Faber'e baktığımızda ilk bakışta oldukça güven veren bir karakterle karşılaşıyoruz. Mesleğini seven, insanlara yardım etmek isteyen, empati kurabilen bir psikoterapist. Fakat iyi yazılmış psikolojik romanlarda hiçbir karakter yalnızca görünen yüzünden ibaret değildir. Theo da öyle. Daha ilk bölümlerde onun yalnızca Alicia'yı iyileştirmek istemediğini hissediyorsunuz. Sanki çözmeye çalıştığı şey yalnızca hastasının sessizliği değil, kendi içindeki eksik parçalarda onu
Alicia'ya doğru çekiyor. Bu durum kitabın ilerleyen bölümlerinde çok daha büyük bir anlam kazanıyor. Peki Sessiz Hasta polisiye mi, psikolojik bir roman mı? Bu romanı tek bir türe yerleştirmek zor. Evet, ortada bir cinayet var, bir soruşturma var, bir gizem var. Fakat kitap sadece bunlardan ibaret değil. Romanın asıl amacı bence katil bulmaktan çok insan zihnini anlamaya çalışmak. Bu yüzden polisiye seven okurlar kadar psikolojiyle ilgilenen okurlar da kitaptan büyük keyif alır diye düşünüyorum. Üstelik yazar bunu son derece akıcı bir anlatımla yapıyor. Sayfalar ilerledikçe olaylardan çok karakterlerin zihnine odaklanıyoruz. İlk başta bir kitabın başarısını çoğu zaman olay örgüsüyle ölçeriz. Oysa aradan yıllar geçtikten sonra aklımızda kalan şey genellikle olaylar değil karakterler olur. Bu kitap da bunu başarıyor bence. Çünkü Alex Michaelides karakterlerini iyi ya da kötü olarak çizmek yerine onları kusurlarıyla birlikte karşımıza çıkarıyor. Her biri geçmişine yükler taşıyor. Yanlış kararlar veriyor, kendini kandırıyor ve bazen başkalarını da yanıltıyor. Roman boyunca şunu fark ediyoruz. Bu hikayede hiçbir karakter tamamen masum değil. Ama aynı zamanda hiçbir karakter yalnızca yaptığı hatalardan ibaret de değil. Kitabın psikolojik gücü de burada kendini hissettiriyor. Edebiyatta bir karakteri tanımamızın en temel yollarından biri onun konuşmalarıdır. Düşüncelerini öğreniriz, verdiği tepkileri görürüz ve böylece ona yaklaşırız. Fakat Alicia bunun tam tersini yapıyor. Roman boyunca neredeyse hiç konuşmuyor. Buna rağmen kitabın en güçlü karakteri olmayı başarıyor. Yazar Alicia'yı kelimeler yerine davranışlarıyla anlatıyor. Bakışları, resimleri, günlüğü, sessizliği. Hatta diğer insanların onun hakkında söyledikleri bile karakterini inşa eden parçalar haline geliyor. Okur olarak sürekli onun zihnine ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat her yaklaştığımızı düşündüğümüzde yeni bir sis perdesiyle karşılaşıyoruz. Bu yüzden Alicia yalnızca gizemli değil, aynı zamanda son derece etkileyici bir karakter. Alicia'nın ressam olması da bana göre tesadüfen seçilmiş bir meslek değil. Sanat tarihine baktığımızda birçok ressamın kelimeler yerine duygularını tuvale aktardığını görürüz. Roman da bunu kullanıyor. Alicia konuşmuyor ama resim yapıyor. Yani kelimelerin bıraktığı boşluğu sanat dolduruyor. Videonun başında Theo'nun Alicia'ya karşı normalden daha fazla ilgi duyduğunu söylemiştim. Şimdi bunu biraz daha açmak istiyorum. Theo dışarıdan bakıldığında başarılı bir psikoterapist. İnsanları dinliyor, onlara çözüm sunuyor, empati kuruyor. Ama zaman ilerledikçe onun da hayatında bazı çatlaklara sahip olduğunu görüyoruz. Psikolojik romanlarda karakterler tek katmanlı değildir. Theo da öyle. Onun mesleği kimliğinin yalnızca görünen kısmı. Asıl ilginç olan ise kendi hayatında yaşadığı kırılmalar. Roman bize şu soruyu da düşündürüyor. İnsan başkalarını iyileştirirken gerçekten kendisini iyileştirebilir mi? Bu soru yalnızca Theo için değil, aslında hepimiz için geçerli. Çünkü bazen başkalarına verdiğimiz tavsiyeleri kendi hayatımızda uygulayamayız. Başkalarının acısını anlamak kolaydır. Kendi acımızla yüzleşmek ise çok daha zordur. Romanın en başarılı yönlerinden biri de anlatım tekniği. Burada önemli bir edebiyat kavramından bahsetmek istiyorum. Güvenilmez anlatıcı. Bu teknikte anlatıcı bize yalan söylemek zorunda değildir. Sadece gerçeğin tamamını anlatmaz. Bazı ayrıntıları gizler, bazı olayları farklı yorumlar, bazı şeyleri fark etmez. Dolayısıyla okur anlatıcının anlattığı dünyayı gerçek kabul ederken aslında eksik bilgilerle hareket eder. Yazar bu tekniği ustalıkla kullanıyor. Roman boyunca kendimizi oldukça güvende hissediyoruz. Çünkü hikayeyi anlatan kişinin doğru söylediğini varsayıyoruz. Oysa psikolojik romanlar tam da bu varsayımı hedef alır. Biz aslında sadece olayları değil, olayları anlatan kişiyi de sorgulamak zorundayız. Romanın büyük kısmı terapi odalarında geçiyor ve bu kısımlar okumaktan zevk aldığım en gerçekçi bölümler gibi geldi bana. Yazarın psikoterapi eğitimi almış olması burada büyük avantaj sağlıyor. Seanslarda kullanılan dil, terapistin gözlemleri ve karakterlerin davranışları genel anlamda inandırıcı bir atmosfer oluşturuyor. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Bu eser bir psikoloji kitabı değil, bir roman. Dolayısıyla dramatik etkiyi arttırmak adına bazı sahneler gerçek hayattaki terapi süreçlerinden daha hızlı veya daha yoğun ilerliyor. Gerçek bir terapide güven ilişkisi aylar hatta yıllar içinde oluşabilir. Romanda ise anlatının temposu gereği bu süreç daha kısa hissettiriliyor. Yine de yazar psikolojiyi yalnızca süs olarak kullanmıyor. Hikayenin temel taşı haline getiriyor. Romanın merkezinde aslında tek bir soru var. Travma insanı nasıl değiştirir? Travma yalnızca yaşanan kötü bir olay değildir. O olaydan sonra dünyaya bakışımızın değişmesidir. Bazı insanlar yaşadıkları acıyı sürekli anlatır. Bazıları unutmaya çalışır. Bazıları ise tamamen içine kapanır. Roman boyunca farklı karakterlerin travmaya farklı şekillerde tepki verdiğini görüyoruz. Kimisi kontrol etmeye çalışıyor, kimisi inkar ediyor, kimisi kaçıyor, kimisi ise sessizleşiyor. Bu da bize insanların aynı olaya bile birbirinden tamamen farklı tepkiler verebileceğini gösteriyor. Kitapta dikkat çeken bir diğer konu ise takıntı. Başlangıçta Theo'nun Alicia'ya olan ilgisi
ilgisini yalnızca mesleki bir merak gibi görüyoruz. Fakat zaman geçtikçe bu ilginin sınırları bulanıklaşmaya başlıyor. İnsan zihni çözemediği bilmeceleri çözmek ister. Bu oldukça doğal. Fakat bazen çözmeye çalıştığımız şey bizi ele geçirebilir. İşte Theo'nun yolculuğu biraz da bunu anlatıyor bence. Merak ile saplantı arasındaki çizgi sandığımızdan çok daha incedir. Ve bu çizgi aşıldığında insan artık gerçeği değil, görmek istediği şeyi aramaya başlar. Bu yalnızca romandaki karakterler için değil, günlük hayatımız için de oldukça tanıdık bir durumdur. Artık romanın en derin katmanlarına inmeye başlayalım. Bugün internette şok final, ters köşe, beklenmedik son gibi ifadeler o kadar sık kullanılıyor ki bazen gerçekten güçlü finaller bile bu kelimelerin altında eziliyor. Fakat bu kitap için bu ifadeler büyük ölçüde karşılığını buluyor. Ama bunun nedeni yalnızca okuru şaşırtması değil. Asıl mesele şu: yazar bizi kandırmıyor, bize yalan söylemiyor. Aksine gerçeği baştan beri gözümüzün önünde tutuyor. Sadece biz yanlış yere bakıyoruz. Kitabın iyi bir polisiye romanı olduğu da burada belli oluyor. Finale gelindiğinde bu nereden çıktı demedim. Bunu nasıl fark edemedim dedim. Kitabı ilk okumamdan sonra video için tekrar ikinci kez baktığımda ilk okumada kaçırdığım ayrıntıları fark ettim. Fark ettim ki küçük zaman ipuçları, karakterlerin davranışları ve anlatıcının seçtiği kelimeler aslında finalin temelini en baştan oluşturduğunu gösteriyor. Roman boyunca Theo'yu bir terapist olarak izliyoruz. Onun gözünden Alicia'yı anlamaya çalışıyoruz. Çünkü anlatıcıya güveniyoruz. İnsan zihni ilginç çalışır. Hikayeyi anlatan kişiyi çoğu zaman otomatik olarak dürüst kabul ederiz. Yazar ise tam da bu alışkanlığımızı kullanıyor. Finale geldiğimizde Theo'nun anlattığı hikayeyi baştan değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Bir anda yalnızca Alicia değil, Theo da bambaşka bir karaktere dönüşüyor. Aslında değişen karakter değil, değişen bizim bakış açımız. Bu yüzden final yalnızca şaşırtıcı değil, aynı zamanda öğretici bence. Çünkü bize şu gerçeği hatırlatıyor: gerçek çoğu zaman anlatılan olaylarda değil, olayları kimin anlattığında gizlidir. Bence romanın başarısı okuru aktif bir katılımcıya dönüştürmesinde yatıyor. Biz sürekli tahmin yürütüyoruz, ipuçlarını topluyoruz, karakterleri analiz ediyoruz. Ama bunu yaparken elimizdeki bilgilerin eksik olduğunu fark etmiyoruz. Hayatta da çoğu zaman böyle değil midir? Bir insan hakkında birkaç bilgi ediniriz, onun karakterini çözmeye çalışırız, sonra tek bir yeni bilgi gelir ve bütün düşüncelerimiz değişir. Roman tam olarak bu psikolojik eğilimi kullanıyor. Bu nedenle final yalnızca olay örgüsünü değil, okurun düşünme biçimini de sorgulatıyor. Kitabın en etkileyici sorularından biri de şu: Alicia gerçekten sustu mu, yoksa biz onu dinlemeyi başaramadık mı? Roman boyunca Alicia'nın resimleri, günlüğü, bakışları ve davranışları aslında sürekli bir şeyler anlatıyor. Fakat biz kelimelere o kadar alışmışız ki sessizliğin de bir iletişim biçimi olabileceğini unutuyoruz. Bu yüzden kitabın adı yalnızca fiziksel bir sessizliği değil, insanların birbirini anlamaktaki yetersizliğini de temsil ediyor. Belki de Alicia'nın en büyük eksikliği konuşamaması değil, kimsenin onu gerçekten dinlememesiydi. Roman boyunca sık sık karşımıza çıkan Alcestis göndermesi ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir. Ama kitabın anahtarlarından biri burada saklı. Kısaca hatırlayalım. Yunan mitolojisinde Alcestis, kocası Admetos'un yerine ölmeyi kabul eden fedakar bir kadındır. Sevdiği insan uğruna kendi hayatını feda eder. Daha sonra yeniden hayata döner. Yazar bu miti doğrudan yeniden yazmıyor. Onu modern bir psikolojik gerilimin içine yerleştiriyor. Buradaki amaç mitolojik bir hikaye anlatmak değil. Fedakarlık, ihanet, sevgi ve kimlik kavramlarına daha derin bir zemine oturtmak. Kitabın iskeletinde bu göndermeyi fark ettiğinizde olayların anlamı da değişmeye başlıyor. Bence bu kitap yalnızca katili bul mantığıyla okunursa eksik kalıyor. Romanın asıl sorusu şu: İnsan gerçekten tanıdığı birine ne kadar güvenebilir? Her gün birlikte yaşadığımız insanlar, arkadaşlarımız, eşimiz, ailemiz, onların gerçekten kim olduğunu biliyor muyuz? Yoksa yalnızca bize gösterdikleri yüzü mü tanıyoruz? Yazar karakterleri üzerinden şunu söylüyor: İnsanlar çoğu zaman başkalarına değil, kendilerine karşı dürüst değildir. En büyük yalanlarımızı bazen kendimize söyleriz. Bu da bence kitabı klasik polisiyelerden ayıran en önemli özelliklerden biri. Şimdi bir adım geriden bakalım ve bu kitabı biraz da objektif değerlendirelim. Bence kitabın en güçlü tarafı temposu. Bölümler oldukça kısa, bu da sürekli bir bölüm daha okuyayım hissi oluşturuyor. İkinci güçlü yanı atmosferi. Yazar psikiyatri kliniğini son derece kasvetli ama inandırıcı bir mekan olarak kullanıyor. Üçüncü güçlü yön ise karakter psikolojisi. Özellikle Theo ve Alicia
Yaşamın iç dünyaları başarılı biçimde işlenmiş. Dördüncü olarak anlatım dili oldukça sade. Psikolojik kavramlar anlatılırken okur akademik bilgilerle boğulmuyor. Son olarak final. Her okur aynı derece etkilenmeyebilir ama kabul etmek gerekir ki son sayfalar romanı unutulmaz yapan en önemli unsur. Buna rağmen elbette kusursuz bir kitap değil. Bazı yan karakterler daha derin işlenebilirdi bence. Özellikle psikiyatri kliniğinde bulunan bazı karakterler hikayeye ilginç bir giriş yapmalarına rağmen yeterince geliştirilmiyor. Mesela Türk hasta Elif'in hikayesi daha geniş olabilirdi diye düşünüyorum. Ayrıca bana göre kitabın finali fazla sinematik. Gerçek hayatta bu kadar kusursuz ilerleyen bir plan pek mümkün olmaz. Ancak şu da bir gerçek, romanın amacı bir belgesel gerçekliği sunmak değil. Güçlü bir psikolojik gerilim deneyimi yaşatmak. Bu açıdan baktığımızda hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini söylemek mümkün. Peki bu kitabı kimler okumalı? Eğer ağır aksiyon bekliyorsanız bu kitap size göre olmayabilir. Çünkü burada gerilim daha çok insanların zihninde yaşanıyor. Fakat psikolojik romanları seviyorsanız, güvenilmez anlatıcı tekniğinden hoşlanıyorsanız, karakter çözümlemeleri ilginizi çekiyorsa ve son sayfalarda bütün parçaların yerine oturduğu hikayeleri seviyorsanız Sessiz Hasta sizi büyük ihtimalle memnun edecektir. Ki finaliyle beni fazlasıyla memnun etti. Belki de beklentiyi yüksek tutmadığım için bu kadar etkileyici buldum. Bilmiyorum. Bana göre Sessiz Hasta okuduklarım arasında son yılların en başarılı psikolojik gerilim romanlarından biri. Sizin de tavsiyeniz varsa yorumlara yazın. Bu da psikolojik gerilim mi? Sen asıl bunu oku diyeceğiniz bir kitap varsa tavsiyelerinizi bekliyorum. Bu kitabın belki bazı karakterleri daha derin yazılabilirdi. Belki yan hikayeler biraz daha geliştirilebilirdi. Ama romanın kurduğu atmosfer okuru sürekli şüphe içinde bırakması, psikolojiyle polisiyeyi dengeli biçimde bir araya getirmesi ve finalde bütün parçaları anlamlı şekilde birleştirmesi onu benzerlerinden farklı kılıyor. Fakat benim bu kitaptan çıkardığım en önemli ders bambaşka. Bazen insanlar konuşmadıkları için anlaşılmaz değildir. Bazen biz sadece duymak istediğimiz şeyleri dinlediğimiz için onları anlayamayız. Sessizlik her zaman boşluk değildir. Kimi zaman kelimelerden çok daha güçlü bir sestir. Bu kitabın son sayfasını kapattığınızda aklınızda sadece çözülen bir cinayet kalmıyor. İnsan zihninin ne kadar karmaşık, ne kadar kırılan ve ne kadar kolay yanıltılabilir olduğu da sizinle birlikte yaşamaya devam ediyor. İşte bu yüzden Sessiz Hasta yalnızca bir gerilim roman değil. Güven, travma, kimlik ve algı üzerine uzun süre düşündüren psikolojik bir anlatı olarak hafızalarda yer etmeyi başarıyor. Benim kitap hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu inceleme hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşunuza gittiyse zorlama yok. Beğendiyseniz zaten abonesiniz. Bir de yorum yaparsanız süper olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatta kalın. Alicia Berenson